Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni farklı katlama yöntemiyle yaptığım kat kat katmer tarifini paylaşacağım. Özellikle şunu söylemeliyim ki kat kat diyorum ama üzerine böyle normal bildiğimiz klasik tek tek açıp üstüne koymuyoruz. Ve inanın çok pratik bir yöntemle yapıyoruz. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle katmerimizin hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabına 4 su bardağı un, 2 su bardağı ılıktan bir tık sıcak su, 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı da tuz ilave ettikten sonra spatula yardımıyla bütün malzemeleri karıştırıyorum. Bu tarif için toplamda 5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Ama unun kalitesine göre miktarı değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden lütfen kontrollü bir şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben istediğim kıvamı yakalayana kadar böyle azar azar 1 su bardağı unun tamamını kullandım. Evet arkadaşlar, hamurumu şimdi masamın üzerine alıyorum ve unlayıp tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Bu şekilde kıvamını daha iyi hissediyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu aşamadan sonra daha un eklemiyorum ve hamurumu bu şekilde özüne kavuşana kadar hasıllıyorum. Evet, yoğurmuş olduğum hamurumu tekrar kabıma alıyorum ve üzerini kapatıp sadece 15 dakika bekletiyorum. Evet, hamurum 15 dakika dinlendi. Şimdi tekrar masamın üzerine alıyorum. Gördüğünüz gibi özü çok güzel oldu. Pürüzsüz bir hamur oldu. O yüzden 15 dakika dinlendirmeniz çok önemli ama kesinlikle mayalandırmıyoruz. Burası çok önemli. Şimdi hamur kartı yardımıyla 4'e bölüyorum ve portakaldan bir tık büyük bezeler oluşturuyorum gördüğünüz gibi. Evet, bezelerimi yaptım. Bir tanesini alıyorum masaya ve bir paket tereyağımı 4'e böldüm eşit miktarda ve bu arada tereyağının özellikle buzdolabından çıkmış olması gerekiyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Evet, gördüğünüz gibi tereyağımı elimde biraz ezdikten sonra hamurumun ortasına koydum. Ve bu şekilde katlama yöntemiyle tekrardan beze yapmaya çalışıyorum. Ama mutlaka bu yöntemi kesinlikle yapın. Merdane ile her seferinde bastırdığım zaman kenardan bir uç oluşuyor. Her defasında o ucu tekrar katlıyoruz. Bu işlemi 10 defa tekrarlıyoruz. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan yazarak ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, katlayarak yapmış olduğum bezemi buzdolabına koyuyorum ve ikinci bezemi merdane yardımıyla açıyorum. Yapımı gerçekten çok kolay, yani hamur açmasını bilmeyen arkadaşlarımız bile bunu rahatlıkla yapabilir. O derece kolay ve tel tel böyle milföy gibi dağılan bir tarif, inanılmaz lezzetli oluyor aynı zamanda. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, ikinci bezemi de bu şekilde açtıktan sonra tereyağımı her tarafına bu şekilde sürüyorum. Evet, gördüğünüz gibi tereyağını her tarafına sürdükten sonra önceden katlamış olduğum bezemi ortaya koyuyorum ve hamur kartı yardımıyla bu şekilde dilimlere ayırıyorum. Burası çok önemli. Sonuncu dilim
öncekilerden daha büyük olmak zorunda. Ve üst üste katlıyorum gördüğünüz gibi. Evet, en üstteki büyük dilimi de katladıktan sonra tekrardan buzluğa gönderiyorum. Burası çok önemli. Buzlukta kalma süresi bir sonraki yapacağımız işlemi bitirene kadar arkadaşlar. Evet, katmerimizi yapmaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Bundan sonrasını biraz hızlı göstereceğim ama son aşamayı mutlaka atlamayın arkadaşlar. Orası da çok önemli bir detay. Evet, ikinci katmerimi de bu şekilde yağladıktan sonra önceki yağlı bezeyi de ortasına koyup aynı şekilde katlıyorum ve tekrar buzluğa gönderiyorum ve bir önceki bezemi alıyorum buzluktan. Evet arkadaşlar, ikinci bezem dolapta tekrar donarken bir önceki bezemizi alıyoruz ve unlamış olduğum masanın üzerine koyuyorum. Merdane yardımıyla incitmeden açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi katmerimizi bu şekilde incecik açtık. Şimdi sıvı yağla her tarafını yağlıyorum. Daha sonra elimle bu şekilde yırtmamaya dikkat ederek çekiştire çekiştire hamurumu biraz daha inceltiyorum. Şimdi inceltmiş olduğum hamurumu bu şekilde rulo haline getiriyorum. Daha sonra kendi ekseni etrafında çevirip tekrardan üzerini streçleyip buzluğa kaldırıyorum ve bir önceki hamurumu çıkarıyorum. Buna da aynı işlemi tekrarladıktan sonra rulo haline getiriyorum ve tekrardan buzluğa kaldırıyorum. Evet arkadaşlar, ilk yapmış olduğumuz katmerimizi buzluktan çıkardık ve merdane yardımıyla inceltiyorum gördüğünüz gibi. Evet, katmerimizi bu kadar inceltmek yeterli olacaktır. Şimdi merdaneme sarıyorum ve fırın kağıdı sermiş olduğum tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Üzerinin böyle pul pul dökülmesi ve gevrek olması için tekrar sıvı yağ sürdüm. Daha sonra bir adet yumurtamı beyazıyla birlikte karıştırıyorum ve her tarafına sürüyorum bu şekilde. Bu aşamada çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yumurta sürdükten sonra jiletle her tarafını çiziyorum. Ve 20 dakika tepsi mayasından sonra daha önceden ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. Bu arada tepsi mayasını kesinlikle oda sıcaklığında yapmamanızı tavsiye ediyorum. Soğuk buzdolabında olması gerekiyor. Burası çok önemli. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi katmerim pişti. Gördüğünüz gibi gayet güzel kabardı. Şimdi sonuca geçiyoruz. Bakar mısınız? O kadar narin ki gerçekten böyle elime gelmiyordu o derece. Ve üzerini görüyorsunuz, böyle pul pul dökülüyor. Zaten aradaki o ince katları siz de görüyorsunuz. Şimdi bölüp size içini göstermek istiyorum. Lezzetine zaten hiçbir şey demiyorum. Böyle gerçekten çok lezzetli. Yemelere doyamayacağınız bir katmer ve boyutu da oldukça büyük. Bir kişiyi, 3 kişi, bir taneyi 4 kişi rahatlıkla karnını doyurabilir o derece. Bakar mısınız? Hem altı hem üstü böyle çıtır çıtır, böyle pul pul dökülüyor, görüyorsunuz. İçinin katlarına bakın hele. Tül gibi böyle incecik, yani biraz daha böyle ince atsaydım herhalde milföy gibi olurdu. Bakın. Ya gerçekten çok lezzetli ve çok pratik bir tarif. Mutlaka tavsiye ediyorum. Kesinlikle yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.